Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise iki şişle örülen en kolay, en pratik bayan patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Patiğimizi ben 38 ve 39 ayak numaraları için yaptım. Bakın böyle haraşo örgüden ve lastik örgüden oluştuğu için esneyebilen bir model. Patiğimizin örülmüş bitmiş hali bakın bu şekilde. Şöyle alt kısımdan başlıyoruz. Belli bir miktar haroşa sırası ördükten sonra aynı ilmek sayısıyla 2 ters 2 düz lastik örgü örüyoruz. Bakın lastik örgü olduğu için bu kısmı biraz böyle daralıyor. Fakat aynı ilmek sayısı. Patiğimiz bir kere de örülüp bitiriliyor. Bakın bu şekilde. Daha büyük ayak numaraları için ilmek sayılarında 2 ya da 4 fazla eksik yapabilirsiniz. Yine sıra sayılarında da 2 ya da 4 eksik fazla yapabilirsiniz. Bakın ben aynı renkte böyle yeni doğan bebek patiği de ördüm. Bu modelin yapımı da kanalımda mevcut. İsterseniz Gülümseten Marifetler Selanik örgü yeni doğan bebek patiği yazarak bulabilirsiniz. Bu şekilde aynı renklerde örerek takım olarak kullanabilirsiniz. Sevdiklerinizi örebilirsiniz. Hediye, kendiniz örebilirsiniz. Şimdi patiğimizin yapımına başlamadan önce ben videolarımı yüklüyorum. Eğer sizler faydalı buluyorsanız, beğeniyorsanız, benim işime yaradı, bir başkası da faydalansın, yararlansın istiyorsanız lütfen videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ve daha çok kişiye sizler sayesinde ulaşmış olalım. Ve patiğimizin yapımına başlayalım. Evet, patiğimiz için gerekli malzemelerimiz 3 mm şiş ve tek renk bir patiklik ip kullandım. Bir de dikiş için bir iğneye ihtiyacımız var. Şimdi patiğimizin yapımına başlayalım. İpi boynuma atarak örüyorum. Başlamadan sizlere söyleyeyim. Tek şişime ilmek atıyorum. 1 2 sık atmayalım. Gevşek atalım. Bu şekilde toplam 46 ilmek atalım. 46 ilmeğimi şişime attım. Şu an örgünün ters yüzündeyiz. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Bir diğerini ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Yani diğer ilmeklerimizi ters olarak örelim. En son bir ilmek kalana kadar bu şekilde ilerleyelim. Son ilmeğime geldim. Onu düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün çıksın diye. Bakın burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden alıyorum. Diğerlerini yine ters olarak örmeye devam ediyorum. En son ilmeği düz örüyorum. Bakın bu şekilde ilmekleri arkada ve önde ters olarak örerek haroşa örgüyü oluşturuyorum ben. Toplam 24 diş haroşa sırası bu şekilde örelim. Ve patiğimizin bakın şu kısmını oluşturmuş olacağız. Şimdi 24 diş haroşa sırası örelim. Evet, örgümüzün ön yüzünden saydığımızda toplam 24 diş haroşa sırası olana kadar ördük. Şimdi burada artık lastik örgü kısmına geçeceğiz. Bakın şu kısma geçeceğiz. Şöyle göstereyim. 2 ters 2 düz model kuracağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters olarak ördüm. Sonra 2 düz örüyorum. 2 tane düz, 2 tane ters. Bakın şöyle 2 1 2 2 tane düz, 1 2 tane ters. Şöyle yakından da göstereyim. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, örgümün ön yüzünü bu şekilde ördüm. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Bakın bir sonraki ilmeğim düz görünüyor. Onu düz olarak ördüm. Bir sonraki iki ilmeğim ters olarak görünüyor. Onları ters örüyorum. Sonraki iki ilmeğim şöyle düz olarak görünüyor. Onları düz örüyorum. 2 ters, 2 düz. Yine aynı şekilde ilmekleri göründüğü şekilde örelim. Evet, örgünün şimdi yine patiğimizin ön yüzüne geçtik. Bakın
düzler, tersler, düzler, tersler bu şekilde belli olmuş oldu. Örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ve arka yüzünde ilmekleri göründüğü şekilde örelim. Arkada ve önde hep iki ters, iki düz lastik örgü şeklinde ilerleyeceğiz. Bakın böyle. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Sonrasında sizlere sıra sayısı da vereceğim. Örerek ilerleyelim. Evet, patiğimizin bakın lastik örgü kısmını istediğimiz uzunluğa gelene kadar ördüm ben. Bakın şöyle. İki ters, iki düz şekilde ördüm. Şöyle bakın şu düzlerin, bakın şöyle şunları saydığımızda toplam 36 sıra örmüş olduk. Şöyle bakın. Şimdi burada bunun uzunluğunu nasıl ölçebilirsiniz? Böyle ayağı üzerine koyup da ölçebilirsiniz de zaten bakın böyle tam denk geliyor. Haroşa örgü zaten biraz böyle esnek olduğu için bakın böyle tam ayağı üzerine koyduğumuzda dengesini sağlamış oluyoruz. Şimdi patiğimizin bitirme aşamasına geldik. Şimdi şöyle alalım. Tersimi ördüm. 2 düz ilmeğim var. İkisini birlikte düz ördüm. 2 tane ters ilmeğim var. İkisini birlikte ters ördüm. 2 düz ilmeğim var. İkisini birlikte düz olarak ördüm. 2 ters ilmeğimin ikisini ters olarak örüyorum. İlmekleri teke düşürüyorum. 2 düzümü ikisini birlikte şöyle düz olarak ördüm. 2 ters ilmeğimin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Sıra sonuna kadar böyle ikili ikili örerek ilerleyelim. Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimi sayısını azaltmış oldum. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ise tüm ilmekleri kapatacağım. Böyle 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. Bakın bu şekilde tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da böyle 2 defa ters olarak örüyorum. İpimi burada biraz uzun keseceğim. Ve bu ipimi dikmek için de kullanacağım. Şu şekilde uzun olarak keselim. Bu şekilde patiğimizin örgüsünü bitirmiş olduk. Şimdi dikim aşamasına hep birlikte geçelim. Evet, patiğimizin dikimine başlıyoruz. Şöyle bakın şu kısımda şöyle iğnemi öncelikle ipimi geçirdim. Şöyle şuralarda ilmeklerimiz var bakın. Birer taraflarından şöyle iğnemi geçiriyorum. Şöyle. Bakın şöyle. Bir atlıyorum. Bir sonrakine geçiriyorum. Böyle devam edelim. Bir atlayalım. Bir sonrakine geçirelim. Böyle patiğimizin uç kısmında küçük bir büzme işlemi yapacağız. Şöyle en sonuncuyu da aldım. İpimiz uzun olduğu için biraz kıvrılabilir. Şöyle ters kısmından büzme işlemini şöyle yapalım. Şöyle sıkalım. Sonrasında şöyle uç kısımdan sabitleyelim. Şu kısım biraz size delikli gelebilirse şöyle karşılıklı dikebilirsiniz şöyle birkaç sefer. Sonrasında şu kısımdan şöyle dikmeye başlayalım. Şu haroşa örgü kısmına kadar dikme işlemimizi yapacağız. Nasıl hani dikiyorsanız, siz nasıl seviyorsanız dikişi o şekilde yapabilirsiniz. Ön kısımdan da dikebilirsiniz. Ters kısmından da. Ben ters kısmından diktim. Böyle karşılıklı ilmekleri alarak şu haroşa örgü kısmına kadar dikelim.
Evet, bu kısmının dikişini tamamladım. Yine ters tarafındayız ve topuk kısmını yapacağız. Şöyle iki ucunu birleştirelim. Sonrasında bakın şöyle şuradan bir ilmek aldım. Yine böyle bir atlayarak ilmek alıyorum. Şöyle ikisini ölçelim. Aynı uzunlukta. Sonrasında şu kısmında şöyle bir büzme işlemi yapalım. Bu topuğumuzda böyle bir sivrilik değil. Bakın böyle bir yumuşak geçiş, eğim sağlamış oldu. Yine şöyle tersinden dikmeye devam edelim. Şöyle ilmeklerin tek kanatlarına batarak dikiyorum ben. Böyle sıra sonuna kadar dikerek gelelim. Evet, patiğimizin örmesini ve dikmesini de tamamladık. Bakın şöyle çevirdiğimizde düz tarafını bakın şöyle bir görünümü olacak. Bakın bu şekilde. Böyle burasının böyle bu şekilde olmasına bakmayın. Lastik örgü olduğu için böyle gayet genişleyebilen bir patik modeli. Böyle patiğimizi bitirmiş olduk. İnşallah sizler için faydalı bir video olur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Şimdi bu patiğimi de manken ayağıma giydiriyorum. Bakın bu da sizlerle video çekerken örmüş olduğum patiğimiz oldu. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.